konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar. 5 Eylül Cuma günü serin bir akşamda sizlerle birlikteyiz. Burak Hocam bugün işinden dolayı olamayacak. Biz de keyifli bir içerik hazırladık sizler için. Yani çok ciddi konular konuşuyoruz. Biliyorsunuz bu yanlış hatırlamıyorsam 6. canlı yayınımız bizim. Ve 6. canlı yayına kadar da gerçekten hem sosyolojik anlamda hem tespit edilebilme anlamında doğru noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Yani canlı yayın kolay değil arkadaşlar. Çünkü nispeten konuşmak istediğimiz konuların hepsinde konuşamıyoruz. Yani o baştaki introda söylediğimiz işte görünmez dizginler aslında bizim kendi dizginlerimiz. Çünkü hani laf ağızdan bir kere çıkar sözü var ya, hani bir sonrakinde bu hataya düşmemek için ya da söylediğinizi bir daha geri alamayacağınız için tekrara düşmemesi açısından az konuşuyoruz, öz konuşuyoruz, kişiselleştirmeden konuşuyoruz. Hep sade kalmaya çalışıyoruz. O yüzden ciddi konulara değindik ama bugün biraz fan içerik yapmak istedik açıkçası. Başlığımızdaki olduğu gibi olur böyle saçmalıklar. Türkiye'de ve dünyada olan bütün saçmalıkları aslında bulabildiğimiz kadarını listeledik. Yani kimisi trajik, kimisi komik, kimisi trajikomik. İçinde ders alacaklarımız var, güleceklerimiz var ama hani yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz her şey gerçekten olmuş. Şimdi ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki canlı yayında e, demokrasiyi konuştuk ve demokrasiyi konuşurken de aslında sadece Türkiye'de değil dünyada insanların buna ne kadar özür dilerim ihtiyacı olduğu ve bununla beraber yaşamak zorunda olduğu bir hikayeyi anlattık, konuştuk. Şimdi baktığınızda bugün o ciddi konudan tabii fan içeriye geçmek kolay değil ama yine de nispeten biz bunu e, anlatacağız. Herkesin dilinde bir tabii ki şey var. Yani Türkiye çok zor bir ülke. Türkiye çok yaşaması da zor. Fikirlerini karşı tarafa anlatabilmek de zor. İkna edebilmek zor. Bir taraftan ikna olmak zor. Çünkü herkesin başka bir gayesi var, başka hayat gayesi var. Biz de bu şartlarda nispeten dilimiz döndüğünce burada gerek bazen sert yolla, gerek yumuşak bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Şimdi bugün tabii biraz şuradan da ben bir paylaşım yapacağım. Bir taraftan onu hazırlayayım. O paylaşımı yapacağım. Müsaade ederseniz bana. Şöyle şuradan açıp yapabiliriz. Şu şurada kalırsa şunu hazırlayacağım. Bunu. Evet. Şimdi ilk hikayemizi okuyacağım. İzmir'de bir izleyici tiyatroya ayakkabısız girmesi istenince ayağımda ayakkabı yok ki diyerek itiraz etmiş. Ancak ayağında bir çift spor ayakkabı varmış. Tabii bu biraz şeye giriyor, hani biraz felsefe yapmış. Hani var mı yok mu hikayesine. Ama sonradan tabii itirazı geçersiz kılınmış ve tiyatroya almamışlar. Bunun İstanbul'da ama hangi ilçede bilmiyorum. Hava kirliliğini gerekçe göstererek beton dökmek yasaklanmış. Enteresan bir şey. Ee, Tepki. Yani ne amaçla beton döküldüğü önemli tabii burada. Bir belediye başkanı kaybolan kedisini aramak için belediyenin resmi makam aracını kullanmış. Yani kedi için yapılabilir tabii. Ee,
Kedi için yapılabilir bir şey. Karpuz adıyla trafik cezası. Bagajında karpuz taşıyan bir sürücüye taşımacılık kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle ceza kesilmiş. Bu enteresan geldi bana. Yani bagajında karpuz taşıyan bir sürücü, karpuzun taşımacılık kurallarına aykırı olan şey ne? Onu anlamadım çok. Evde hırsızlık yapıp yemek siparişi vermek. İzmir'de bir hırsız girdiği evde acıkınca telefonla yemek siparişi vermiş ve kurye tarafından fark edilmiş. Polise şikayet etmiş kurye ve yakalanmış. Yani hırsızın da aptalı, yani hani e, eve giriyor hırsızlık yapmaya, bir de üstüne sipariş veriyor. Hani ben işimi bitirdim, bir de yemek yiyeyim çıkayım gibisinden. Bu arada arkadaşlar, hırsızların böyle enteresan şeyleri var. Yani o evi soyduktan sonra eve dışkısını bırakanlar mı dersiniz? İşte mutfağı dağıtıp orada kendine yemek yapanlar mı dersiniz? Böyle enteresan enteresan tipler var. Tabii hepsini Allah kahretmesin. Kahretsin, daha doğrusu. Kahretmesin de demeyelim. Hakikaten bu da tuhafmış yani. Hani tekrar eve giriyor, hırsızlık yapıyor. Her şeyi hallettikten sonra bir de kendine yemek siparişi veriyor. IQ'su o kadarmış demek ki. Peki devam edelim. Bir trafik polisi alışveriş sonrası kimliğini gösterip esnaftan kanka indirim yapamaz mısın diye rica etmiş. Tabii saçma yani. Sonra herhalde market sahibi ve işletmeci mi şikayet etmiş. Orada ceza almıştır diye düşünüyorum polis. Umarım almıştır. Mesleki anlamda mesleği kullanmak son derece ahlak dışı bir olay. Bir köpeğin ağlayan bebeğin yanına giderek havlamak yerine sus benzeri bir ses çıkartmış. Bu da enteresan. Tabii bunu izlemek lazım. Bu okunduğu zaman çok bir anlam ifade etmiyor. İstanbul'da bir adam boş bir telefon kulübesini yatak, masa ve televizyon koyarak kendine ev yapmış. Yani trajik tabii. Sokakta yaşamak, kim bilir ne derdi var da sokakta yaşamaya mecbur kalmıştır. O da ona göre bir seçenek bulmuş kendine. Bir adamın elinde tost makinesiyle bir bankayı soymaya çalışması ve görevlileri tost makinesini çalıştırırım diyerek tehdit etmesi. Bu yani saçmaymış. Burada önemli olan nokta tabii hırsızın bunu yapmasından ziyade karşı tarafın buna verdiği tepki yani. Hani tost makinesiyle ne yapmayı, neyi tehdit etti yani. Kayıp tavuk ihbarı ile otoyol kapatılmış. Enteresan. Bir kişinin kayıp tavuğunu aramak için otoyolda arama başlatıldı ve otoyolun bir şeridi trafiğe kapatılmış. Enteresan seviyede Türkiye'de görülmeyen bir hassasiyet. Umarım tavuk bulunmuştur. Tavuğun sağlığı bizim için önemli olan. Brezilya'da bir kadın evleneceği erkek nikah masasına gelmeyince kendini nikah memuru ile nikahlamış. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani nikah memuru buna nasıl karşı gelmemiş mesela? Enteresan. Sonra nikah memuru ile beraber e, balayına çıkmışlar. Bence bu bir nikah memuru ile gelinin arasında yapılan bir dümen olabilir. Damadı çakozlayıp. Yoksa hani saçmalık da bir yere kadar saçmalık olur diye düşünüyorum. Saman çalmaya gidip yiyecek getiren hırsız. Afyon'da bir hırsız saman çalmaya girdiği çiftlikte sahibinin bıraktığı notu görünce saman yerine yiyecekleri alarak gitmiş. Şöyle samanların sahibi bir not bırakmış samanla. Demiş ki samanları çalmayın. Burada yiyecekler var. Çalacaksanız bu yiyecekleri çalın demiş. Hırsız da gelmiş o yiyecekleri almış götürmüş. Enteresan. 103 kişiye olduk bu arada arkadaşlar. Yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Trafik cezası yazmak için durdurduğu sürücüye piyango çıkması. Bir polis memuru hız yapan sürücüye ceza yazarken sürücünün telefonuna büyük ikramiye kazandığına dair bir bildirim gelmiş. Enteresan. Acaba o piyango çıkan kişi o anını değil de sonradan kazandığı ikramiyeyi polis arkadaşıyla beraber tüketti mi? Önemli olan nokta o. Sevinci paylaşmak yetmez diye düşünüyorum. Ağlayan bebek için komşunun camını kırmak. İstanbul'da bir komşunun yan dairedeki bebeğinin ağlamasına rahatsız olup camı kırıp bağırması, olayın ardından bebek bakıcısının evde olduğu anlaşılmış. Ne yapıyordu o zaman bebek bakıcısı? Uyuyor muydu? Adam camı kırana kadar neredeydi diyebiliriz. Yani bu tabii hassas bir konu ya. Bu bebek bakma hikayesi benim çok kafamı kurcalayan bir şey. Yani evet, böyle bu bir meslek artık. Yani bebek bakıcılığı, çocuk bakıcılığı bir meslek artık ama yine de yani çocuğunuzu bir yabancıya emanet ediyorsunuz. O insanın bence yani bebek bakıcılığının bir ehliyeti olmalı bence ve bu ehliyetin öyle kolay kolay da herkese verilmemesi lazım. Ya bebek bakıcılığı biraz hani e, ya benim para kazanmam lazım, ne yapayım, işte yaşlı bakayım, ne yapayım, bebek bakayım gibi bir yerden çıktığını düşünüyorum ben. Buralardan patladı bu iş. Yani gündelikçi giderler ya eve, temizliğe giderler. Şimdi bu bir meslektir. Bu ezelden beri vardı ama çocuk bakıcılığı, dadılık, ya dadılık değil yani dadılık bizde olan bir şey değil. O bizim kültürümüzde yok yani. Ama bebek bakıcılığı, şimdi merhaba, ben sizin bebeğinize bakmaya geldim. Ya kardeşim, senin huyun nedir, suyun nedir? İşte sinirli misin, değil misin? Çocuklara ne kadar tahammülün var, ne kadar tahammülün yok? Nasıl bir hayatın var, nasıl bir yaşantın var? Bu işi severek mi yapıyorsun? Yani bunların hepsi çok önemli noktalar. Çünkü siz sabah çekip gidiyorsunuz abi işe ve bebekle kadın ya da erkek, muhtemelen kadındır, erkek bakıcı yok da e, baş başa kalıyor orada. Yani bütün gün içerisinde işte ya ben eve kamera takacaksam eğer ben bebeğimi veremem abi kimseye. Yani o kamera takma noktasına gelirsem ben zaten yapamam onu, yapmamam lazım. Peki devam edelim buraya. Klima çaldığını sanan adam çamaşır makinesi çalmış. Adana'da bir hırsız klima çalmak için girdiği evde karanlıkta yanlışlıkla çamaşır makinesini çalmış. Ya arkadaşım, yani tamam, içtiğin şey kafa yapmış belli de ya bir tanesi havada, bir tanesi yerde duruyor. Hani bir de bir tanesini kucaklayabilirsin de bir tanesini kucaklayamazsın. Hani arada böyle bir fark var. Nasıl karıştırabiliyorsun ya? Çok enteresan. Peki, İzmir'de bir esnaf yaz sıcağında serinlemek için dükkanın önüne şişme havuz kurarak gün boyu içinde oturmuş. Yani bu enteresan bir olay değil. Bence çok normal bir şey yani. Yani normal derken hani şaşırılacak bir şey değil. Biraz dünyaya bakalım. Tekrar Türkiye'ye geleceğiz. Amerika'da bir ayı açık hava sinemasında yere dökülen patlamış mısırları yemek için seyircilerin arasına dalmış. Oo, bu çok iddialı. Neyse ki seyircilere, kimseye bir şey olmamış ama ayının tek amacı e, patlamış mısırları yemekmiş. Yani ayının patlamış mısırı tatmış olması da ayrıca bir enteresan. Hayvan ne kadar aç kaldıysa demek ki. Bir polis memuru gözaltına aldığı hırsızın doğum gününü öğrenince ona pasta almış. Ne kadar ince bir polis memuru. Eminim suçlu da mutlu olmuştur. Bir mahkum, muhtemelen kadın mahkum, yatağının çarşaflarından yaptığı halatla kaçmaya çalışmış. Ancak halat kısa kalınca yakalanmış. Saç örgüsüyle e, şey yapmış halatlardan. Ama yani bu çok bilindik bir şey ama şeyi hesaplayamamış. Ne derler? Boyunu hesaplayamamış herhalde çarşafların. Yani bu da çok e, ekstrem bir örnek değil bence. Bir bankayı soran hırsız panikle taksiciye en yakın polis merkezine gitmesini söylemiş. Yani heyecanın ve şaşkınlığın getirdiği son nokta.
Taksici hırsız araba taksi çalıyor. Taksiye biniyor. Ve taksi diyor ki beni en yakın karakola götür. Taksi de elbette diyor ve götürüyor. Peki. Polis aracını çalıp polise yakalanan adam. Amerika'da bir adam karakolun önünde polis aracını çaldıktan sonra araçtan inerken diğer polis ekiplerine yakalanmış. Yani sıradan bir olay. Bir postacı gemisine çıkan korsanları şaşırtmak için dans etmeye başlamış ve korsanlar gemiyi terk etmiş. Yani bu çok biraz böyle şey geldi bana. Masalsı geldi. Tuvalete düşen telefon için itfaiye seferber oldu. İngiltere'de bir kadın umumi tuvalete düşürdüğü telefonu için itfaiye çağırmış ve ekipler tuvaleti sökerek telefonu çıkarmış. Evet, enteresan. İtalya'da bir çift tarlalarında buldukları eski bir mikrodalga fırını uzaylı aracı direkt yetkililere teslim etmişler. Yetkililer de bunu UFO sanıp müzeye götürmüşler. Yani kadınla adamın eski olduğu için tarlada bulunduğu şeyi UFO sanması çok anormal değil ama ya bunu yetkililerin alıp müzeye götürmesi ayrıca bir konu. Peki. Amerika'da bir hırsız çaldığı polis kamerasını açık unutunca polisler onun evdeki görüntülerini canlı canlı izlemişler. Sonradan tabii gidip yakalamışlar. Bu da ayrıca bir hırsız şeyi. Bankayı soğuk su silahıyla soymaya çalışan adam. Amerika'da bir adam bankada elindeki su tabancasıyla, yani bu çok sıradan bir hikaye, bunu okumayacağım. Hapiste bu çok iyi arkadaşlar. Hapisten telsizle sipariş veren mahkum. İngiltere'de bir mahkum telsizle pizzacıya sipariş verip teslimatın hapishane kapısına yapılmasını istemiş. Müthiş bir lüks, müthiş bir keyif adamı. Tebrik ediyorum. Yani adam o halde bile keyfinden, damak lezzetinden vazgeçmiyor. Helal olsun. Avustralya'da bir kadın 1,5 metre boyunda zehirli yılanı evcil hayvan sanarak yanında taşımış. Abi bunu anlamıyorum ben şimdi. Burada bir hata var. Yani bir kadın ya da bir adam bir yılanı evcil hayvan, şimdi yılan nasıl evcil hayvan olabilir? Bu birincisi. İkincisi, yanında niye taşıyorsun bunu yani? Ne yaptın yani? Bu evcil hayvan deyip çantana koyup götürdün mü yani? Ya muhtemelen bazıları şey olabilir arkadaşlar. Hani mizansen olabilir. Amerika'da bir hırsız soygun yapabileceği bir ev bulmak için sosyal medyada ilan vermiş. Yani ne ilanı? Soygun ilanı vermiş. Şöyle demiş ki ya bana soyabileceğim evleri gösterin gibi. Müthiş bir özgüven bu arada. Kaçmak için girdiği tünelde sıkışan hırsız. Amerika'da hep de hırsız farkındaysanız. Amerika'da bir hırsız havalandırma tüneline sıkışınca polisten yardım istemek zorunda kalmış. Yani bu hırsız polis ilişkisi de gerçekten tuhaf. İngiltere'de bir kadın evinde bir hayalet olduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunmuş ancak hayaletin pencereye vuran bir dal olduğu ortaya çıkmış. Bu çok klişe. Şimdi bir step daha var. Onu da okuyacağım sizlere. Ramazan ayında fırının önünde bir grup pide sırası yüzünden tartışma başladı. Ramazan ayında fırının önünde bir grup pide sırası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma öyle büyüdü ki olay yerinden geçen bir polis aracı kavgayı ayırmak için durdu ancak polisler kavgayı ayırmaktan çok kalan pideleri kapmakla meşgul oldular. Can pahalı tabii abi. Yani yemek her şeyden önce gelir. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. İstanbul'da denizde boğulmak üzere olan bir adamı kurtarmaya çalışanlar panikten ne yapacaklarını şaşırdı. Can simidi atmak yerine adamı sopayla döverek bu tam bizlik bir olay. Adamı sopayla döverek kıyıya çekmeye çalıştılar. Olay yerine gelen ekipler adamı hem boğulmaktan hem de sopalamaktan kurtardı. Müthiş bir hikaye. Müthiş bir hikaye. Yani adamı, yani bu şey gibi hani
Mesela bunu çok görüyoruz arkadaşlar. Hala bu konuda belki eskiye göre şeyimiz var, düzelmemiz var ama yine de tam değil. Abi bir trafik kazası oluyor. Yani ciddi ya da değil. Ben bunu şeyde yaşadım. İstanbul'da oturuyorum ben. İstinye tarafında yaşadım. Bir kaza yaşandı önümde ve taksi şoförü refüjana atlayıp taksisiyle beraber benim arabamın önüne geldi. Ve taksici tabii haliyle şok içerisinde arabanın içinde adam böyle duruyordu. Biz de tabii koştuk gittik yanına. Arabada ses çıkarıyor böyle. Dedim abi sakin ol. Kontağı kapat önce. Kontağı kapattık. Dedim ki yani hiç hareket etmemesi gerekiyor. Şimdi o arkadaş boynu kırılmış olabilir, beli kırılmış olabilir, herhangi bir uzvu yara almış, açık yarası olabilir. O yüzden hareket etmemesi gerekiyor. Tıp yani ta ki sağlık personeli gelene kadar. Şimdi herkes bir taraftan adama direktif veriyor. Kimisi diyor ki abi boynunu çek. Kimisi diyor ki kemeri çıkar. Kimisi diyor ki şöyle hareket et. Parmaklarını oynat. Ya bu panik. Yani adam zaten orada oturuyor. Sakin bir şekilde. Ama etrafındakilerin paniği adamı daha çok heyecanlandırıyor. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaşarsanız yaşayın. Sakin kalabilmek, sakin olabilmek çok çok önemli bir nokta. Bak ne yaşarsan yaşa. Sakin kaldığın sürece her şeyin üstesinden gelirsin. Panik insanı uçuruma sürükler. Birincisi panik, ikincisi sinir. Şimdi panikle yaptığın hiçbir şeyi doğru yapamazsın. Çünkü nabzın yükseliyor. Kalbin 110 atıyorsa normalde 110 atarken atıyorum 130 atıyor ve onun sana verdiği, pompaladığı o baskı, stres yani kendinde değilsin. Şimdi sen kendinde değilken başkasına nasıl yardımcı olabilirsin? Şimdi olan olduğu hikayesi var ya şimdi bir kaza oldu ve orada insanlar duruyorlar. Şimdi senin oraya bağıra bağıra gidip oradaki herkesi, yaralı insanları daha çok yükseltmeye hiç gerek yok. Yani oldu artık. Yani o kaza oldu ve oradaki insanların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Senin heyecanınla daha çok dağlanmalarına belki de hiç aklında yokken ölüm şüphesiyle daha çok kalp ritminin yükseleceğine şeyi var, ihtimali var. O yüzden lütfen yardım etmeyi bilmiyorsanız etmeyin. Biliyorsanız da sakince ben yapamam. Şöyle yapamam. Ben o elle müdahaleyi yapamayabilirim ama en azından telkin edebilirim, sakinleştirebilirim. O da bir yardım etmektir sonuçta. Çünkü biz o abiyi ambulans gelene kadar ben diğer arkadaşları da çünkü herkes bir panik içerisinde olduğu için onları da uyardım sakin olmaları konusunda. Sonra ambulans geldi, aldı ve götürdü. Yani akıbetini bilmiyorum ama araba perişan durumdaydı. Yani kaza çok anlık bir şey. Burada arkadaşlar hakikaten trafik çok tehlikeli. Özellikle son dönemde İstanbul'daki trafik miktarı artık önünü alamaz bir yere geldi. Yani kontrol edilemiyor. Öyle söyleyeyim size. Her gün, günün her saati trafik var İstanbul'da. Her saat. Ne yaparsanız yapın. Nereye giderseniz gidin. Gece 3'te de baksanız köprüde trafik var. Zincirlikuyu'da trafik var. İşte daha ileri gidiyorum. Öbür Avrupa yakasına gidiyorum. İleride trafik var. Anadolu yakasında nispeten bu tarafa göre biraz daha az. Ama yine trafik var. O yüzden İstanbul'da Ferrari'niz de olsa onunla gidiyorsunuz. Küçük Mia'nız da olsa, Mio muydu, Mia mıydı o elektrikli araba? Ondan da olsa onunla gidiyorsunuz. Çok çok berbat bir şey yani. İstanbul'da araba kullanmak hakikaten eziyet. Peki devam edelim buna. Bir adam 30 bin dolarlık fidye almak için kendini kaçırdığına dair ihbarda bulundu. Polis adamı aramaya başladı ancak adam kendi telefonundan arama yaptığı için yeri kolayca tespit edildi ve yakalandı. Adam fidyeyi Türk lirası değil dolar olarak istemişti. Enteresan. Bir adam veterineri arayarak kendini Azrail olarak tanıttı. Veterinerin hayvanları zehirlediğini eğer kendisine para vermezse canını alacağını söyledi. Veteriner olayı ciddiye alıp para gönderince durumun dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Şimdi veteriner bunu söylüyorsa, ya bunu yaptıysa o zaman veteriner gerçekten hayvanları mahvediyormuş abi. Sen neden böyle bir şeye inanıyorsun? Bir de yani Azrail telefonla hani sosyal medyayla ya da telefonla gelmez.
Birazcık salakça bir şey olmuş yani açıkçası. Ve o insanın veteriner olabilmesi de enteresan bu arada. Peki devam ediyoruz buna. Midesini temizlemek için sıvı sabun içti. Bu hikayeyi çok duyduk. Benzerlerini. Bir kişi yanlışlıkla bir şeyi düşünerek midesini temizlemek istedi. Düz mantıkla evdeki sıvı sabunu içti. Midesini temizlemek yerine zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı ve bu ilginç vakada sağlık çalışanlarına anlatıldı. Evet, ilginç değil, salak bir vaka. Amerika'nın Washington eyaletinde bir mahkum hapishaneden kaçtı. Polis her yerde onu ararken o birkaç gün kız arkadaşıyla bir restorana gidip birkaç gün sonra kız arkadaşıyla bir restorana gidip yemek yemeye başladı. Kız arkadaşı mahkumun uzun süre geri dönmediğini görünce meraklanıp polisi aradı ve mahkum bu sayede yakalandı. Evet, kız arkadaşı yakalatmış yani. Peki bir sonrakini okuyalım. Büyük ikramiye için arabanın altına yatan adam. New York'ta hafif bir araba kazası geçiren ve adam hiçbir şey olmadığı halde kalkmak üzereyken birinin kalkma sigortadan para alırsın demesi üzerine hemen arabanın altına geri yattı. Ancak sürücü adamın of bu çok fena. Arkadaşlar bunu bir daha okuyacağım, bu çok fena. New York'ta hafif bir araba kazası geçiren bir adam hiçbir şey olmadığı halde kalkmak üzereyken birinin oradakilerden birisi herhalde kalkma sigortadan para alırsın demesi üzerine arabanın altına geri yattı. Ancak sürücü adamın gittiğini düşünerek gaza bastı ve adam hayatını kaybetti. Şimdi buradaki tek suçlu o fitne fikri veren şerefsiz. Yani esas onun bunu yaşaması gerekiyordu. Umarım o gerçekten ceza almıştır. 1985 yılında New Orleans'ta can kurtaranlar o yıl şehir havuzlarında hiç kimsenin boğulmamasını kutlamak için parti verdiler. Ancak partide konuklardan biri can kurtaranın gözleri önünde boğuldu. Evet, yani o gün çalışmamışlar. Hani 365 gün çalıştık, bugün çalışmayalım, parti verelim, izne çıkalım demişler ve o gün birisi boğulmuş. Yani trajikomik. Peki. Şemsiyeyle suç işleyen bir hırsız. İngiltere'de bir hırsız güvenlik kamerasından yüzünü gizlemek için kafasını açtığı bir şemsiyeyle mağazaya girdi. Olayın komik tarafı ise hırsızın şemsiye yüzünden etrafı görememesi ve raflara çarparak her şeyi devirmiş. Ya bu hırsızların IQ'ları neden bu kadar düşük ya? Yani hırsız dediğim biraz zeki olmalı, çevik olmalı, hızlı düşünebilmeli yani. Çünkü çok kısıtlı bir vaktin var ya pisliği yapabilmen için. Ya bu kadar salağın hırsız olabiliyor olması da enteresan yani. Köpeğin tüfeğe basmasıyla Amerika'da bir adam arabanın arka koltuğunda seyahat eden köpeğinin yanlışlıkla üzerine bastığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti. Olay yerine hayatını kaybeden adamın bu trajik komik ölümü polis kayıtlarına şaşırdı. Ya bu çok şey değil ya, olası bir şey yani. Sen tüfeği öyle ortalık yere bırakırsan hayvan da gelir basar. Peki devam edeceğiz şimdi. Hemen tekrarına bakalım. Evet, şimdi yeni listeye bakıyoruz. Hemen geldim. Ankara'da bir kişi evde beslediği sincabının kafese girmediği için kaçtığını söyleyerek 112'yi aradı. Ekipler sincabın aslında evden kaçmadığını, sadece sehpanın altına saklandığını fark etti. Ekipler fark ediyor ama adam fark etmiyor. Böyle enteresan. Peki, İstanbul'da bir hırsız girdiği evde hiçbir şey bulamayınca sinirlenip ev sahibinin telefonundan polisi aradı. Beni yakalayamazsanız mahalleye zarar veririm diyerek kendi yerini polislere ihbar etti. Bu kadar abi işte. Bu kadar, en azından dürüstmüş. Ben başaramadım, beceremedim. Gelin beni alın demiş yani. Helal. Peki bir sonrakine bakalım. Ağaçta kalan itfaiyeci. Kayseri'de bir kedi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için olay yerine geldi. Ancak merdivenin boyu yetmeyince itfaiye erlerinden birisi ağaca tırmandı. Kedi kurtarma operasyonu fırsat bularak kaçtı. İtfaiyeci ağaçta mahsur kaldı.
Şimdi itfaiyeciyi kurtarmak için başka bir itfaiye ekibi çağırmak gerekiyor. Peki trafik kavgası sonrası düğün davetiyesi. İzmir'de trafik kazası sonrası kavga eden iki sürücü kavgayı ayırmak için gelen polislerin araya girmesiyle tartışmaya devam etti. Ancak bir süre sonra sürücülerden biri diğerinin kaza yaptıkları yerdeki düğünde davetli olduğunu fark etti. Kavgayı bırakıp birbirine sarıldılar ve düğüne gittiler. Yani olabilir. Kötü bir tesadüf olmuş, denk geliş olmuş. Peki yine dünyaya açılıyoruz galiba. Evet. Avustralya'da bir belgesel kameramanı denizde çekim yaparken aniden bir ahtapotun saldırısına uğruyor. Ahtapot kameramanın yüzünü tamamen kaplıyor. O anlar kamera kaydına geçmiş. Yani adamın evine girersen adam da seni döver abi yani çok okey yani. Girmeyin o zaman. Tayvan'da bir ATM'nin yazılımında oluşan bir hata nedeniyle para çekmek isteyen kullanıcılara nakit yerine rastgele faturalar basıp verdi. Kullanıcılar su ve elektrik faturaları gibi belgelerle karşılaştı. Yani ATM'nin fatura ile ne alakası var onu anlamadım ama yani ATM fatura basmıyor ki. Hani belki onların öyle bir sistemi vardır. Bizde yok ama. Peki devam edelim. Bayağı bir hikaye oldu gerçi. Ee, Amerika'nın Georgia eyaletinde bir hırsız girdiği evde televizyon seyrederken koltukta uyuyakaldı. Ev sahibi sabah eve döndüğünde hırsızı uyandırıp gene bir gerizekalı polis vakası, hırsız vakası. Eve döndüğünde hırsızı uyandırıp polislere teslim etti. Hırsız ev sahibinin ikram ettiği kahve eşliğinde polise teslim oldu. Harikaymış. Müthiş. Gerçekten takdire şayan. Amerika'da bir kıyafet, hep Amerika'da bu arada arkadaşlar. Amerika'da bir kıyafet hırsızı çaldığı kıyafetleri giyip polis kostümlü bir arkadaşıyla parti vermeye karar verdi. Partide bir cinayet olayı yaşandı ve hırsız polis kıyafetleri sayesinde olayı çözerek gerçek polislere yardım etti. İnanılmaz. Adam gerçekten meslek için yanıp tutuşuyormuş. Peki evcil ördeğini dışarı çıkarmak için itfaiye arayan adam. New York'ta bir adam evcil ördeğini dışarı çıkarmak için kapının önüne geldiğinde ancak kapıyı açamadığını söylemiş. İtfaiye aramış. İtfaiye kapıyı açıp ördeği dışarı çıkarmak için yani ne salak bir şey yani. Anlamadım bunu. Ördek ya sen de çıkamıyorsun ki o zaman ördek yoksa. Çıkamıyorsa sen de çıkamıyorsun yani. Peki gene Türkiye'ye geliyoruz. İstanbul'da bir itfaiye ekibi çatıda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için olay yerine geldi. Ancak merdivenin boyu kısa kalınca kediyi kurtarmaya çalışan adam çatıdan aşağı sarkarken dengesini kaybetti. Kedi kurtuldu, adam çatıda asılı kaldı. Bu biraz önceki hikaye galiba. Evet, biraz önceki hikaye olabilir. İzmir'de hırsız girdiği evde değerli eşyaları ararken yorulduğunu hissetti. Mutfakta kendine çay demleyip koltuğa oturdu. Bu sırada eve gelen ev sahibi hırsızı gördü. İkili polisin gelmesini çay içerek bekledi. Müthiş. Müthişmiş gerçekten. Ankara'da bir kadın polis merkezini arayarak kocasının kaybolduğunu bildirdi. Polisler kocayı aramaya başladı ancak kısa süre kadın kocasının komşusunun evinde tavla oynarken buldu ve ihbarını geri aldı. Abla çok heyecan yapmışsın. İstanbul'da bir kişi mangal yapmak için kömürleri balkonda yakmaya çalıştı. Kömürler bir anda alev aldı. Dairenin bir kısmı yandı. Yani bu tam bir magandalık. İşte biz de yaşadık bir dönem. Ben çocukluğumda yaşadık bu yangın hikayesini. O yüzden hiç affetmiyorum böyle insanları. Peki Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da bir otobüs şoförü navigasyon cihazını dinlerken yanlış bir yola saptı ve otobüsün içinde yolcularla birlikte göle doğru sürdü. Şoför navigasyonun göle girin talimatını göl kenarına gidin olarak algıladı, iddia etti. Yolcular su basan otobüsten yüzerek kurtuldu. Yani çok salakmış. Bu arada arkadaşlar 409 kişi izliyor bizi. Çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Devam ediyorum.
Amerika'da bir yolcu uçağın penceresinden yanlışlıkla telefonunu düşürdü. Telefon yaklaşık 100 metreden aşağı çakıldı. Ancak yolcu telefonunu bulduktan sonra cihazını hala çalıştırıyordu. Vay, çok herhalde helal paraymış diye düşünüyorum. Yoksa ya da nasıl düştüyse ya da yani havada şöyle ya da şöyle düşmesi lazım, bir zarar görmesin hani. Böyle düştüğü zaman kurtulma ihtimali yok, çünkü dikine düştüğü zaman. Muhtemelen sırt üstü, yani pilin üstüne düşmüştür. O da hızı kesmiştir diye düşünüyorum. Çok da emin değilim. Peki. Amerika'nın Colorado eyaletinde bir adam vahşi bir ayı ile selfie çekmeye çalışırken ayının saldırısına uğradı. Adam yüzünden yaralandı. Yüzünden yaralandı, özür dilerim. Ancak ayının elinden kaçmayı başardı. Ayı ile çekilmiş selfie ise sosyal medyada viral oldu. Böyle şeyleri seviyorum, konuları. İngiltere'de bir apartmanda yaşayan adam komşusunun sürekli gürültü yapmasına rahatsız oldu. Komşuyla tartışmak yerine su borusunu patlatıp komşusunun evinin içine su basmasına neden oldu. Olay olan iki konunun polislik olduğu. Peki. Güzel, enteresan hikayeler. Ama bugün dediğim gibi neden bunu yaptık? Çünkü arkadaşlar biraz eğlenmeye ihtiyacım. Yani tabii ki çok eğlendirici şeyler değil ama nispeten biraz daha kafamızı boşaltıp konuları konuşmak istedik. Yani şimdiye kadar dedim ya, başa dönmeyeceğim ama çok hep ciddi şeyler konuştuk. Hep hala da onu yapmaya devam edeceğiz bu arada. Yani oradan vazgeçmiş değiliz ama arada böyle küçük küçük, yani şu an 40 dakika oldu. Küçük küçük böyle çerez tadında içerikler de atmaya devam edeceğiz. O yüzden bu olur böyle saçmalıklar bölümünü bu yüzden tasarladık da yaptık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım içerikler hoşunuza gitmiştir. Ee, Gitse de gitmese de biz bunu yapacağız. Çünkü e, bazen düşünmeden sadece gülmek ya da düşünmeden sadece dinlemek gerekiyor. E, Çok da fazla zaten bunun bir işe yarayacağını söylüyor. Ya bazen hani şey hikayesi vardır ya, işte her yaptığın şey bir işe yaramalı. Yaramamalı bence. Bazen de yaramamalı. Mesela şeyi çok severim. E, En iyi arkadaşlar, en iyi dostlar bazen çok pardon. Bazen birlikte susmalılar. Konuşmamalılar. Sadece susmalılar ve yan yana oturmalılar. Bakın bu gerçekten çok iyi geliyor. Yani eşinizle, dostunuzla, en iyi arkadaşınızla, kankinizle, annenizle, babanızla, kimle istiyorsanız, kimle vakit geçirmeyi seviyorsanız. Bazen oturun ve konuşmayın. Gerçekten. Yani konuşmak istemiyorsanız o sizi gerçekten anlayan ve seven insanlar sizle beraber susmayı da başaracaktır. Susmayı da becerecektir. O zaman gerçekten daha keyifli ve daha kaliteli hale geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Birlikte susabileceğim adam ya da birlikte susabileceğim kadın hikayesi. Biz bunu yapıyoruz mesela eşimle. Bazen hiç konuşmadan oturuyoruz ve o bile belki, yani muhtemelen insan sussa bile beyni hala konuşuyor. O yüzden bazen de düşünmemek lazım. Bazen kurcalamamak lazım. Bazen başarısız olmak lazım. Hep başarmaya odaklı yaşamamak lazım. Evet, tabii ki hepimiz hayatımızda bir şeyleri başarmak için mücadele ediyoruz ama bazen de salmak lazım ya. Düşünmeyelim, salalım. Bugün ne istiyorsak onu yiyelim. Evet, hep işte biliyorsunuz sağlıktan konu bahsediyoruz, işte iyi vücudumuz olsun ya. Bazen de salmak lazım ya. Hani hep değil ama arada bir salmak iyidir. Arada bir ruhunuzu iyileştirmek, psikolojinizi düzeltmek. Bunlar iyi şeyler. Bunları yapın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Anlık olarak 550 kişiyiz. Tekrar söylüyorum, abone olursanız çok sevinirim. Bu akşam kısa bir yayın yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlara da yazarsanız bu içeriklerin devamında mutlaka yapacağız. Tabii şu an ben aslında görselli de bunları e, hazırlamak istedim ama vaktimiz kısa olduğu için çok vaktim kalmadı hazırlamaya. Böyle hızlıca konuları bulduk ve listeledik. Bayağı da bir hikaye anlattık ama devamı gelecek. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.